Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yapılışı çok kolay, keyifle örebileceğiniz bebek battaniyesi modelinin anlatımını yapacağım. Bunun için 2 tane ip kullanıyorum ve 3 numaralı bir tığ tercih ediyorum. Elinizin sıklığına göre tığ numaranızı küçültüp büyütebilirsiniz. Bebek battaniyesi yapacaksınız eğer 1'e 1 ölçüde yapmak isterseniz 100 santim olarak zincirlerinizi çekerek yapabilirsiniz. İstediğiniz ölçüye ulaştıktan sonra fazla gelen zincirlerinizi kesebilirsiniz. Modelimizin ilmek katları 2 ve 2'nin katları bu şekilde. Öncelikle zincir atarak başlıyorum. Zaten model ilk sırada kurulduğu için fazla gelen zincirlerinizi kesebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bu kadar zincir yeterli oluyor. Şimdi başına dolamadan 3 zincir atlıyorum. 4. yuvaya başına dolamadan 4. yuvaya bir tane ip aldım. Şimdi başına doladım. Sıradaki zincirden bir tane aldım. Tığımın üzerinde 4 tane oldu. İlk ikisini bir çektim. İlk üçünü bir çektim. 2'yi bir çektim. Arasına bir zincir yaptım. Sıradaki zincire batıyorum. Bir tane yaptım başına dolamadan. Şimdi başına doladım. Sıradakinden bir tane aldım. Toplamda tığımın üzerinde 4 tane oldu. İlk üçünü bir, daha sonra ikisini bir. Arasına bir zincir yaptım başına dolamadan. Sıradaki zincirden bir tane ilmek aldım. Şimdi başına doladım. Sıradaki zincirden bir tane ilmek aldım. Üçünü bir, ikisini bir kapattım. Bir zincir yaptım. Sıradaki zincir aynı şekilde sürekli modelimiz kendini tekrar eden bir model. Bir zincir yaptım. Sıradakinden bir, başına doladım. Tekrar sıradakinden aldım. Bir zincir, sıradakinden bir ilmek, başına doladım. Diğer sıradakinden bir ilmek aldım. Bir zincir yaptım, başına dolamadan sıradaki ilmekten aldım, başına doladım, bir ilmek aldım, kapattım. Hiç zincir yapmadan başına doladım. Son olarak bir tane kenar ilmeği yaptım. Kenar trabzanı yaptım. Arasına 3 tane zincir yaptım ve modelimi çevirdim arkadaşlar. Bu şekilde modelimin arka yüzüne geçtim. Şimdi gördüğünüz gibi bakın şurada hemen bir ilmek boşluğunda. İlmek boşluğuna battım. Bir tane aldım. Başına doladım. Sonraki ilmek boşluğuna batıyorum. Tekrar aynı şekilde ilk 3 taneyi ördüm. Son 2'yi birlikte ördüm. Bir zincir yaptım. Diğer ilmek boşluğuna batıyorum. Bir tane aldım başına dolamadan. Şimdi başına doladım. Bir sonraki boşluktan aldım. Önce 3 sonra 2. Bir zincir yaptım. Tekrar ilmek boşluğundan bir tane aldım. Başına doladım. Bu şekilde tekrarlarımızı yapalım arkadaşlar. Başına dolamadan aldım. Sonra başına doladım. İlk 3 tane, sonra ilk 2 taneyi aldım. Sıra sonuna kadar aynı tekrarları yapıyoruz. Son ilmeğe geldim. Bu şekilde son ilmeğe geldim. Hiç zincir yapmadan başına doladım. Burada 3 tane zincirimiz vardı. Böyle zincir boşluğuna batarak bir tane kenar trabzanı yaptım. Eğer bir renkli yapıyorsanız aynı şekilde devam edin. 2 renkli yapıyorsanız bu aşamada renginizi değiştirin. Böyle içinden geçirdim. 2 tane 3 tane zincirimi yaptım, modelimi çevirdim. Bu sırayı da beraber yapalım arkadaşlar. Bakın başına hiç dolamıyorum. İlk gelen boşluğa batıyorum. Bir tane ilmek aldım. Başına doladım. Sonraki boşluktan ilk önce 3 taneyi bir, 2 taneyi bir zincir yaptım. Sıradaki boşluktan bir ilmek aldım. Başına doladım. Yine bir ilmek aldım. 3 taneyi bir, ikisini bir yaptım. Kenar ilmekleri ben 3 tane zincir yapıyorum.
Orayı kendi elinizin sıklığına göre zincir sayısını çoğaltıp azaltabilirsiniz. Her iki sırada bir renk değiştiriyoruz ve modelimiz birinci sıranın tekrarından oluşuyor. Sıra sonuna geldim, başına doladım. Şöyle zincir boşluğuna batıyorum. Kenar trabzanı yaptım. 3 tane zincir yaptım, modelimi çevirdim. Tekrar aynı şekilde ilk boşluktan bir ilmek başına doladım. Diğer boşluktan bir ilmek, ikisini kapattım bu şekilde. Sıradaki boşluktan bir ilmek başına doladım, bir ilmek daha aldım, kapattım. Bir zincir yaptım. Model tekrarı olduğu için bu sırayı birazcık hızlı gidiyorum arkadaşlar. Dilerseniz 2 sırada bir renk değiştirebilir veya 4 sırada bir renk değiştirebilirsiniz. Modelimiz böyle hem ön yüzünde hem arka yüzünde aynı şekilde görünüyor. Son sıraya geldim, başına doladım, zincir boşluğundan trabzan yaptım, ipimi değiştiriyorum ve aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bunu biraz daha büyük bir parça üzerinde yapıp hemen geliyorum. Modelimi aynı şekilde biraz daha büyüttüm. Büyütülmüş hali böyle. Dediğim gibi modelimiz ön ve arka yüzünde aynı görünüyor. Çift taraflı kullanabilir. Bu modeli bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde, atkı berelerde, kendinize yelek, hırka, süveter gibi örgü çeşitlerinde kullanabilirsiniz. Farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. Özellikle bebek battaniyeleri için söylüyorum. Gerçekten yumuş yumuş, böyle çok tatlı, çok hoş bir model arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.